Merhaba sevgili Captiva Club severler. Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere C100 kasa 2007 model Medium Captiva'mızı tanıtacağız. Daha önce çok istek geldi. Sürekli C140 çektiğimiz için herkes neden C100 yok diye bizlere kızıyordu. Bugün değerli bir üyemizin aracını sizlere tanıtacağız. Kendisine teşekkür ederiz bize bu imkanı sağladığı için. Aracımız 2007 model arkadaşlar. C100 Medium modeli. Bunlardan çok fazla yok piyasada. Bir takım donanım eksiklikleri var başlangıç modeli olduğu için. Bunlardan sizlere tek tek bahsedeceğiz. Aracımızın tanıtımına geçeceğiz şimdi az sonra. Şöyle söyleyelim. Bu Captiva'larda, C100'lerde arkadaşlar, Medium'larda diğerlerine göre hani eksik de değil ama hani Medium donanım seviyesinde olduğu için eklenmemiş bir takım donanımlar var. Şimdi sizlere bunları da göstereceğiz. Tek tek hepsini anlatacağız. İlk C100'ümüz bu. C100'ümüzü ise anlatmaya başlayalım. Şöyle yapalım. İlk önce motorundan başlayalım. Motorunu da açalım. Ben açayım. Şöyle. Evet. Arkadaşlar C100 Captiva'mız Medium modeli. Arkadaşlar bakın. Medium, High, Sport. Bunlarda sadece ekstra donanım farklılıkları var. Motor aynı. Şanzıman aynı. Aracın genel bütün her şeyi aynı. Sadece bu modellerde 5 koltuklu bunlar. Hani 7 koltuklu modeli yok. Geri kalan her şey aynı. Şöyle tanıtacak olursak arkadaşlar. Bakın en büyük farklardan biri gözümüze çarpan. Dışarıdan bahsedelim. Medium. Eski kasa C100'lerde, Medium'larda bakın burada sinyaller var. Bunu çok kişi zaten görmüyor. Bu araçlardan çok fazla yok piyasada. Aynalarında sinyal yok bunlarda. Dış dikiz aynalarında. Ee, Bu yüzden ilk modellerde çamurluğa koymuşlar sinyalleri. Aynalarda kesinlikle yok. Şöyle açalım kapılarımızı. Evet, bu modellerde arkadaşlar bakın koltuklardan bahsedelim hemen. Koltuklarımız yarı döşeme, yarı kumaş. Gördüğünüz üzere. Artı koltuk ısıtma yok bu modellerde. Öncelikle farklılıkları söyleyelim de arkadaşlar. Geri kalan aynı. Yol bilgisayarı, müzik sistemi, işte hız sabitlemesi. Hepsi var arkadaşlar. Şuralar da deri değil. Buralar da kumaş. Aracımız da gerçekten temiz. Yani 2007 modellerde bu kadar temizi çok nadirdir. Şöyle yandan da görüntü alalım. Gördüğünüz gibi yarı deri, yarı kumaş. Artı bu modellerde arkadaşlar sunroof yok. Captiva Club sticker'ımız her zamanki gibi. Bir de şundan bahsedelim arkadaşlar. Medium modellerde diğerlerinden farklı olarak jantlar 17 inçtir. 18 değildir. Bunlar da fabrikasyonu orijinal 17 inçlik. 235 55 17 çıkar ama arkadaşımız 235 65 17 takmış. Şöyle bagaj tarafına geçelim. Evet, bagaj tarafında arkadaşlar bakın 2007'lerde bunlar Captiva'nın ilk çıkan jenerasyonları, ilk çıkan versiyonları. Bu 5 koltuklusu. Hani bizler diğerlerinden 7 koltuğa alışkın olduğumuz için farklılıkları göstereyim. Bakın bunda koltukların olduğu yerde çok güzel bir derin bagaj var. Yani çok kullanışlı. Koltuk yoksa bile inanılmaz güzel kullanışlı bir bagaj yapmışlar. Bagajımız çok iyi. Bu zaten standart 7 kişiliklerde de aynı şekilde. Bir de bunlar da arkadaşlar bakın 2007'lerde burada böyle bir göz var kullanmak için. Keşke daha sonra çıkan modellere de, dolu modellere de bunları yapsalarmış. Çok kullanışlı. Yani oraya herhangi bir malzeme, kitapçık vesaire koyabilirsiniz. Gayet güzel yapmışlar onu. Her zamanki gibi bagaj perdemiz. Bagaj perdemizi de taktık. Araçlarımız genelde aynı arkadaşlar. Hani ufak tefek farklılıkları var. İşte şu köşede 12 volt çakmaklık çıkışı var. Buzdolabı
buzdolabı vesaire bağlamak için ya da işte 12 volt herhangi bir şey. Şöyle aracımızı da böyle gösterelim, bagajını. Evet, mesela arka taraftaki egzozlar, çift çıkışlar diğerleriyle hemen hemen aynı. Aslında bunlarda ön ve arka tamponda şu gri bölmeler boyalı çıkmaz. Ama arkadaşımız bunları boyattırmış. Gayet de güzel olmuş. Şöyle dönelim aracımızın etrafında tekrardan. Gördüğünüz üzere bu 5 kişilik modeli, 5 kişilik versiyonu. Dediğim gibi araç 2007 ama gerçekten çok temiz kullanılmış. İlgiyle bakılmış bir araç. Ön konsolu, koltukları muhteşem temizlikte. Gayet de başarılı. Yani dediğim gibi farklar işte çamurlukla sinyallerin olması. Aynada sinyal olmaması. Üst versiyonlarda bunlar işte aynaya sinyal takmışlar. Yani aynalar sinyalli olmuş. Buradaki sinyali kaldırmışlar. Havalı yapmışlar buraya. Gayet başarılı. Şöyle aracımızı da yandan çekelim. Ben gerçekten çok böyle beğendiğim nadir Captiva'lardan temizlik olarak. Gayet düzgün bakılmış. Bakımlı bir araç. Bahsettiğimiz gibi sunroofumuz yok sadece. Normalde bir de şöyle arkadaşlar, bu 2007 Medium'larda camlarda film olmaz. Karartılmış cam olmaz, film olmaz. Bunlara arkadaşımız kendisi film çektirdiği için siyah duruyor. Ama normalinde, orijinalinde yok böyle bir şey. Bunlar da 4x4 arkadaşlar. 4 çeker. AVD dediğimiz akıllı şanzıman. Onun dışında diğer Captiva'lardan farklı olarak anlatabileceğimiz bir şey yok. Hani far yıkamaları mevcut. Sis farları mevcut. Hani başlangıç modeli olmasına rağmen hepsi var. Şöyle tekrar içine bakalım. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Şöyle içine geçip içinden bir görüntü alalım. Gördüğünüz üzere ön konsol, müzik sistemi hiç orijinalliği bozulmamış. Çok düzgün ve temiz kullanılmış bir araç. Çok da diri bir araç. Medium modelimiz de bu şekilde arkadaşlar. Hani ekstra anlatabileceğimiz çok fazla bir şey yok. C100'ler için de böyle başlamış olalım. Teknik özellikler olarak diğer C100'lerle aynı zaten. Dediğim gibi sadece donanım farkları var arkadaşlar. Hani aksesuar farkları var. Motoru, şanzımanı, diğer parçaları, her şeyi aynı. Bir farkı yok. C100 ve C140 Captiva almak isteyenler arkadaşlar kesinlikle akıllarına soru işareti olmasın. Yakıtını falan problem yapmasınlar. Öyle bahsedildiği gibi çok yakan bir araç değil. Kendi sınıfında gayet mantıklı seviyelerde. Şehir içinde 9-10 litrelerde, şehir dışında 6.7, 8, yani bu litrelerde yakıyor. Aracın tamamen bakımına ve kullanıcının kendisine bağlı. Biz aracımızı şöyle kapatalım. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bakılmış. Ha bir de şey soruyorlar arkadaşlar, bakın. Boya kodunu çok merak edenler var. Bakın, boya kodu isteyenler, onu da burası açıkken gösterelim. Burada etiketler var. Bu G25 yazıyor burada, bakın gördüğünüz üzere. Bu aracın boya kodu bu. Diğer Captiva'larda da öyle. Etiketlerde burada hepsi yazıyor. Bu da GM Daiwu'nun etiketi. İlk çıkan Captiva'larda GM Daiwu olarak görünüyor etiketler.
Bunun dışında arkadaşlar herhangi bir tanıtacağımız başka bir şey yok. Kaputumuzu da kapatalım. Evet, şöyle genel bir görüntü alalım. Bakın ne kadar düzgün, sade, güzel bir araç. Değerli arkadaşlar, videomuz bu kadar. Captiva'nın C100 modellerinde High modeli olsun, Sport modeli olsun. Bunlar geldikçe bunların videolarını da size çekeceğiz, anlatacağız. Farklılıkları yine anlatacağız. Bu iyi bir başlangıç oldu C100 için. Çünkü C100'ün başlangıç modeli her yerde bulunmuyor. Çok fazla yok piyasada. Bize de böyle bir şans oldu. Sevgili üyemizin, Osman Bey'in aracı şansımız oldu. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağladığı için. Facebook'tan ve YouTube'dan, Instagram'dan bizi takip etmeye devam edin sevgili arkadaşlar. Videolarımızı tabii ki beğenmeden geçmeyin. Dislike atan arkadaşlar, sizleri de seviyoruz. Sıkıntı yok. Şimdilik videomuz burada sona eriyor. Yeni videolarla hep birlikte tekrardan anlatımlarla, araçlarımızı tanıtımlarla devam edeceğiz. Captiva Club'la kalmaya devam edin. Bizlerle birlikte olmaya devam edin. Sizleri seviyoruz. Kaza sürüşler diliyoruz. Hoşça kalın.